Merhaba arkadaşlar, benim adım Beren ve ben bu YouTube kanalda size ticaret hakkında faydalı bilgileri gösteriyorum. Ve bu işten nasıl para kazanılır? Evet, benim Telegram'daki de kanalım var. Ben sizi orada 24 saat bekliyorum. Oraya gelin ve sizinle orada iş yapabiliriz. Evet ve bugün ben $1'dan başlamak istiyorum. Ve yani ne kadar para kazanabilirim? Bakalım. Evet ve sanırım şimdi başlamaya hazırız. Bugün görüyorsunuz işte saatinde yarın 7'ye ve size yani başlayanlar için gerçekten harika olan mükemmel stratejimi göstereceğim. Ancak sadece $1'la başlayacağız ve işte buradayız. Para kazanmaya başlamak için harika bir sabah. Evet, bu yüzden burada büyük varlıklarla çalışıyorum. Görüyorsunuz her zaman yüksek getirili varlıklarla çalışmayı düşünüyorum ve işte burada Avustralya doları, Japon yenine karşı. Hadi onunla çalışalım ve Keltner ve stokastiklerle çalıştığımızı görüyorsunuz. Burada elinizde sadece $1 varsa baştan başlamak için harika bir değerleme. Bu yüzden görüyorum ki bu gelişir sandallarla burada büyük bir ilerleme var. Öyleyse elimde sadece $1 ile çalışalım ve şu anda arama seçeneğini ayarlayalım. $1 ile bile harika, büyük gelir. Biraz daha ileride olabiliriz. Keltner kanal Stokastics ile çalışırken paranızı alabiliriz. Ve bence bir sonraki para birimi oranından geçmenin tam zamanı. Kanada doları İsviçre frangı karşısında. Ve işte buradayız. Bu Keltner kanalıyla çalışıyoruz. Görüyorsunuz ki size sadece bahsetmek istiyorum. Bunun 2 kişilik çapran ile biraz özelleştiririm ve bu yüzden biraz daha geniş kabul ediliyor. Yani bu tür bir koridor. Bu yüzden grafiğin bu kısmı için bu düşüş piyasası ile çalışmaya devam edeceğiz. Ve stokastik osilatöre göre bir çeşit kavşak olduğunu görüyorum. Bakalım burada neler oluyor, ne olacak ama önce yatırıma geçiyorum ve buraya kutuma $2 koyuyorum. Yani bir durum olmadan önce şu anda arama seçeneğine devam edeceğiz. Evet. Yeni harika sonuç. Görüyorsunuz bu strateji gerçekten iyi çalışıyor. Yeni başlayanlar için gizli stratejiyle çalıştığınızı düşünüyorum. Yer kısıtlaştırmaya çalışıyorsunuz. İlk küçük adımları atmak, hatta sadece ömür boyu ilk parayı kazanmaya çalışmak. Bu yüzden gerçekten iyi gideceğini düşünüyorum. Bunu 3. para birimine oranımızda kontrol edelim. Euro ABD dolarına karşı. Ve peki tam burada neler oluyor? Bu grafiğin her türünü görmem gerekiyor. İşte buradayız. Ve görüyorsunuz fiyatlar bize Keltner kanalı içinde çalışacağını gösteriyor. Öncelikle yatırımımıza geçelim ve $3'la devam edeceğiz. Ve işte burada. Bu stratejiyle çalışmak, şu anda arama seçeneğiyle devam etmek. Harika. İyi bir ruh halindeyim. İyi sonuçlar alıyorum ve görüyorsunuz dengem biraz daha yükseliyor ve yükseliyor. Görüyorsunuz çalışmak için harika bir durum bu. Ve bir sonraki para birimi oranına geçelim. Pekala burada neler oluyor? Anlıyorum Keltner kanalına göre yavaş büyüyen yükseliş piyasasına sahibiz. Bu da fiyatların kendi zirvelerine sahip. Pekala grafiğin bu kısmı ile tam burada neler oluyor? Görüyorum ki stokastik osilatöre göre düşüş piyasasında işler devam edecek. Yatırımımıza geçelim. Bu yüzden $6'la devam ediyorum. Çünkü zamanımız bitti ve öyle yemeği yiyip sonra uyumak istiyorum. Bu yüzden $6 ile devam ediyorum ve şimdi arama seçeneğine basalım. Yani dostlarım yine kar ediyorum. Görüyorsunuz tek yapmam gereken sadece kendine inanmak. Kısa bir süre içinde $10'dan fazla para alıyoruz ve gerçekten mutlu hissediyorum. Evet, bu tür bir hikayede sadece zamanımıza ve emrimize sahip olmamız gerektiğini görüyorum ve daha ileri gidelim. Öyleyse Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri dolarına geçelim. Bu birlikte çalışmak için harika bir çift ve önceki çiftlerle
kıyasla benim için çok kesin bir durum olmadığını görüyorum. Çünkü görüyorsunuz fiyatların bir tür biraz ve yardımcı zirveleri vardı. Ancak çok yüksek değiller. Öyleyse devam edelim ve grafiğin bu kısmıyla burada neler olup bittiğini görelim. Ayrıca 10 dolarlık yatırımımıza da geçelim. Evet, hepsi bu kadar ama bir sonraki adıma neler olup bittiğini kim bilebilir, örneğin 10 dakika. Ve sabah saatlerinden bile kendimi gerçekten güvende hissediyorum. Görüyorsunuz, çalışmak için belli bir zaman değil ama yer acemiysiniz. Bazen seviyetin gülmemesi vardı. Öyleyse devam edelim. Bu orta aralığın yani sıra tüm bu fiyatların artacağını görüyorsunuz. Bu yüzden şu anda arama seçeneğine devam ediyorum. Yine harika. Yeni başlayanlar için bu basit gizli ticaret stratejinin gerçekten iyi çalışıyor. Bu gösterge kompleksini çalışmak için harika bir durum göstergeni görüyorsunuz. Stokastik osilatörün biraz ilerleme belirtiğine sahip olduğunu görüyorsunuz. Ve Getnet kanalı bize çalışmak için harika fırsatlar gösterdi. Öyleyse yüksek bir ödeme yüzdesiyle burada yüksek değerimiyle son para birimi oranına geçelim. Ve fiyatlar bizim daha yüksek olsa da bir öncekine kıyasla benzer bir hikaye. Sanırım devam etmeliyim çünkü grafiğin bu bölümde güçlü büyüyen fiyatlarla sahibiz. Tabii ki yatırımımıza geçelim ve 21 dolarla hareket etmeye devam edeceğiz. Neredeyse hepsiyle tanışıyorum çünkü bu sabah çok daha fazla paraya sahip olmak istiyorum. Bu yüzden şu anda koyma seçeneğine devam ediyorum. Bu çok ilginç bir hikaye türü. Görüyorsunuz ki bu tür bir stratejiyle birlikte bilmeniz gereken tek şey fiyatlar koridorunun dış köşelerine biraz gittiğinde bunun bir süre içinde fiyatın tersine çevrilmesi olduğunu fark etmemiz gerektiğini anlamına gelir. İşte bu kadar ve bu komplekse devam ederken gerçekten kendine emin olduğunu görüyorsunuz. İlk para birimi oranımıza geçelim. Çünkü burada neler olup bittiğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve uzun zamandır görmektir. Görüyorsunuz gibi bu orta menzile çalışacağız. Ve fiyatlar bu koridorun bu orta menzili civarında olacak. Peki bu stokastiklerle neler oluyor? Her 2 saatinin her 2 saatinde burada olduğunu görüyorum. 30 seviyesinden biraz daha düşük. Öyleyse yatırımımıza geçelim. Ve tabii ki 40 dolarla devam ediyorum. Çünkü bu sabah daha fazla zamana ve daha fazla paraya ihtiyacım var. Bu yüzden şu anda arama seçeneğine devam ediyorum. Harika. Gerçekten biraz ilerliyorum. Keskin dürtüler olmadan. Anlıyorsunuz, devam ediyorum ve Şam'dan orta menzile geçtiğinde de paramı alında tam da bu hikayeyi yapıyorum. Bir sonraki para birimi oranına geçelim. Kanada doları İsviçre frangı karşısında. Yani işte buradayız. Burada yükseliş piyasası ile çalışıyoruz ve stokastik ile birlikte burada olduğunu, 70 seviyesinin üzerinde olduğunu ve bize burada olan aşırı alım dönemini gösterdiğini düşünüyorum. Bu yüzden fiyatın tersine çevrilmesinden gerçekten emin olmadan önce yatırıma geçiyorum. Yani 75 dolar ile devam ediyorum ve zamanı almam gerekiyor. Stokastiklerle göre burada neler olup bittiğini görmek istiyorum. Yani açık şu anda arama seçeneğine devam etmek. Evet, harika. Bu basit toparlanma ticaretiyle gerçekten yavaş ilerliyoruz. Görüyorsunuz, sadece belirtmek isterim ki daha önce takipçilerimle buluştuğumuzda Telegram kanalıma sizinle paylaşmak istediğim benzer türden bir hikayemiz vardı. Bu arada sizi bekliyorum çocuklar. Öyleyse bir sonraki para birimi oranımıza geçelim. Euro USD doları karşısında
bazen bu tür bir çiftle çalışmak oldukça kolay. Ama burada sabah saatleri de çalışıyoruz. Tüm bu fiyatların iyi gösterdiğini görüyorsunuz. Keltner kanalı koridorunun orta aralığında olmak. Bakalım burada neler oluyor çünkü tam olarak emin değilim. Stokastik osilatörde neler olup bittiğinde tekrar dikkat etmeye ihtiyacım var. Stokastik osilatör bir kavşamdan sonra bize gösteriyor ki sadece düşüş tarzına devam etmemiz gerekiyor. Ama emin bile değilim. Her şeyden önce 140 dolar ile yatırıma geçelim ve bunun o kadar da gelsin olmadığını düşünüyorum durum. Avustralya ve Kanada doları ile çalışarak bir sonraki döviz oranına geçmek istiyorum. İşte buradayız. Burada bir tür benzer durum gösteriyor ancak bazı farklılıklar aynı. Fiyatların artması aldığını görüyorum. Şimdi bunu koyma seçeneğiyle kontrol edelim. Evet, bu sonuçlar gerçekten harika hareket ediyoruz. Bunun olduğu için gerçekten mutluyum. Çünkü bunu görüyorsunuz. Çok güçlü olmayan dürtülerle çalıştığınızı bilmek zorunda kaldığınızda. Ve benimle birlikte fiyatlar hakkında harika bir açıklama yaptığınızı gördünüz. Bu olanın etrafında olmamız gerektiğini ve keskin ve güçlü dürtüsel eylemle sahip olmamız gerektiğini olmanına gelir. Bu yüzden doğru ana girdik ve keskin bir büyümeye olmadan paramızı alıyoruz. Öyleyse Avustralya ve Amerikan dolarımıza geçelim. İyi bir ödeme düzeyiyle hızlı bir şekilde büyük meblağlar kazanmak istiyorsanız bu şeyin çok önemli olduğunu inanıyorum. Bu yüzden bir sonraki döviz sorununda neler olup bittiğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Euro ve İsviçre frangı. Yani bu harika, ilginç bir hikaye. Görüyorsunuz tarih burada hemen tekrar ediyor. Ama aynı zamanda fiyatların artmasıyla devam ediyoruz. Bu yüzden elimde 250 dolarlık yatırım yapmaktan gerçekten eminim ve şu anda koyma seçeneğine devam ediyorum. Evet, bu tür bir sonuç aldığım için gerçekten mutluyum. Çünkü sabah saatleriyle birlikte fiyatlarımızı herhangi bir dürtüsel eylem olmadan elde etmenin harika bir durum olduğunu görüyorsunuz. Devam etmek ve paramızı almak. Evet, aynı zamanda harika bir deneyim sabah saatleri çalışırken. Öyleyse ilk çiftimize geçelim. Avustralya doları ve Japon yen. Yani burada her iki çizginin de geçtiği duruma sahip stokastik osilatörle de çalışıyoruz. Bu yüzden yatırımımıza devam etmemiz ve bunun elinizden 470 dolar olmasına izin vermeniz tam zaman olduğunu düşünüyorum. Ve ticaret yapmak için harika bir zaman. Bu tür bir stratejinin gerçekten iyi çalıştığını görüyorsunuz ve şu anda koyma seçeneğine devam edeceğiz. Harika, burada yaşadığımız harika bir durum. Görüyorsunuz gerçekten iyi ilerliyorum. Çünkü fiyatların bu durumuyla birlikte Keltner kanalının en düşük seviyesine zayıf bir şekilde dokunlarını görüyorsunuz. Bu fiyatın tersine çevrilmesi olacağını anlamına gelir. Bu tür hikayeler için bu tür işlemleri Telegram kanalıma paylaşacağım. Bu yüzden sizi orada bekliyorum. Evet. Bir sonraki para birimi oranına geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kanada doları ve İsviçre frangı. Ve bu durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yani başlayanlar için bu tür bir stratejiyi birçok kez denedim ve bu ilk stratejiden biriydi. Kendi başıma başladım. Bu yüzden beğeneceğinizi düşünüyorum. Tek yapmamız gereken HR başına varsayılan ayarlarla çalışmak. Ayrıca biraz daha geniş yapabilirsiniz. Bu yüzden deneyeceğinizi ve beğeneceğinizi düşünüyorum. Ancak yatırıma geçiyoruz. Yatırım kutumda 80-150 dolarla devam ediyoruz. Bir tür benzer durum olduğunu görüyorsunuz. Ancak fiyatların zirvesi burada Keltner kanalına giriyor. Bu yüzden bunu kontrol etmeye devam ediyorum ve şu anda arama seçeneğiyle devam ediyorum. Evet,
Harika. Fiyatlardan başka bir seçim ile buradayız. Görüyorsunuz, az önce size söyledim. Fiyatların devresiyle burada devam edeceğiz. Bu yüzden burada kaldık ve bu yüzden paramız var. Çünkü kar elde ediyoruz ve gerçekten aynı sonucu vermeni istiyorum. Sadece benim gibi çalışmaya çalışın ve ne olacağını göreceksiniz. Bu yüzden bir sonraki döviz sorunumuza geçelim. Gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok paraya ihtiyacım var. Görüyorsunuz, işe yaramıyor. Öyleyse bir sonraki para birimine geçelim. Bunu kontrol edelim ve bir önceki 3. para birimi oranına silelim ve 3. oranına çalışacağız. Avustralya ve Kanada dolarına burada. Yeşil çubuklarla bu güçlü büyüme eğilimini sağlıyor. Keltnet kanalının en yüksek kısmı ile çalışırken oldukça ilginç bir mağaza türü olduğunu görüyorum. Peki tam burada neler oluyor? $1000 yatırımlara devam ediyorum ve gerçekten emin olduğum için burada neler olup bittiğini grafikte görmem gerektiğini düşünüyorum. Bakalım başka bir anlaşmayla ne olacak? Bence önce $100 ile devam etmeliyoruz. Sadece burada neler olup bittiğini kontrol etmek istiyorum. Devam ediyorum ve bunun alıntıların büyümesi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden şu anda koyma seçeneğine devam ediyorum. Bu yüzden bunun olacağından gerçekten emindim. Çünkü tüm bu durumdan bana bunun saati sözleşmesi olacağını gösterdiğini görüyorsunuz. Ama her neyse, sadece denedik. Peki bunun sonra neler olacağını kim bilebilir? Bir sonraki döviz sorunumuza geçmemiz ve bir sonraki paritede şansımızı elde etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyleyse Avustralya dolarına ve AUD dolarına geçelim. İşte burada benzer bir hikaye ama bir şansım daha olsun istiyorum ve hiç para kaybetmek istemiyorum. Bu tür bir hikayede bu sefer bir binlik yatırıma geçiyorum ama emin değilim. Bir sonraki döviz sorunumuza neler olup bittiğini görelim. Sadece durumların karıştırıcılığını yapmak istiyorum. Evet, daha açık bir durum. Put seçeneğiyle çalışmaya devam edeceğiz ancak bir süre sonra kesişme olacağını görüyorsunuz. Bu yüzden bu durumda devam etmemin gerektiğini düşünüyorum. Tersine çevirmeyle hareket ederken hemen şimdi arama seçeneğine devam edelim. Harika çocuklar, yeni başlayanlar için bu basit gizli stratejiyi deneyeceğinizi düşünün. Evet, gördüğünüz gibi harika bir sonuç ama sanırım bugün yeter. Ben sizi Telegram kanalımda bekliyorum. Oraya girin, biz sizinle orada iş yapabiliriz. Evet. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.